Onu modern bilimin en tanınan yüzü olarak biliyoruz. Tekerlekli sandalyesinde sadece göz hareketleriyle kontrol ettiği bir bilgisayar aracılığıyla evrenin en derin sırlarını bizimle paylaşan bir figür. Ancak popüler kültürün onu hapsettiği ilham verici dahi imajı aslında çok daha karmaşık, bazen hatalı ve bazen de tartışmalı bir gerçeği perdeliyor. Bugün Fizik Zor'da Stephen Hawking'in dehasını yüzeysel bir övgüyle değil, onu modern kozmolojinin zirvesine taşıyan denklemleri, meslektaşlarıyla girdiği amansız bilimsel savaşları ve son dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandıran karanlık dosyalardaki yerini analiz ederek inceleyeceğiz. Bir insanın zihni evrenin sınırlarını zorlarken ahlaki ve profesyonel hayatı hangi sınırlarda dolaşabilir? Stephen Hawking'in hikayesi sembolik bir tesadüfle başlar. 8 Ocak 1942. Bu tarih modern bilimin babası sayılan Galileo Galilei'nin ölümünün tam 300. yıl dönümüdür. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Oxford'a dünyaya gelen Stephen, entelektüel ama bir o kadar da eksantrik bir ailede doğmuştur. Babası Frank Hawking bir tıp araştırmacısı, annesi Isabel ise felsefe, siyaset ve ekonomi okumuş bir kadındır. Hawking'in ailesi Londra sokaklarında eski bir taksiyle dolaşan, yemek masasında herkesin sessizce kitap okuduğu, dışarıdan bakıldığında tuhaf ama içeriden bakıldığında bilgiye aç bir çekirdek gruptur. Küçük Stephen okul yıllarında akademik bir deha olarak parlamıyordu. Hatta sınıfın ortalamalarındaydı. Ancak etrafındaki nesnelerin nasıl çalıştığını anlama tutkusu o kadar belirgindi ki arkadaşları ona Einstein lakabını takmıştı. Saatleri söker, radyoları parçalarına ayırır ve sistemin arkasındaki mantığı çözmeye çalışırdı. Babası onun tıp okumasını istiyordu. Ancak Stephen için biyoloji çok belirsizdi. O, kesinliğin yani matematiğin ve evrensel yasaların peşindeydi. Bu tutku onu Oxford Üniversitesi'nde fizik bölümüne sürükledi. Oxford'daki ilk yılları ders çalışmaktan ziyade kürek takımında dümencilik yaparak ve sosyal hayata karışarak geçti. Hawking zekasıyla o kadar barışıktı ki sadece haftada birkaç saat çalışarak en zor problemleri çözebiliyordu. Ancak bu parlak gençliğin üzerinde bir gölge belirmeye başlamıştı. Hareketlerinde bir sakarlık, dilinde hafif bir pelteklik ve sebepsiz yere düşmeler baş gösterdi. Stephen bu durumu başlangıçta ciddiye almadı. Ta ki Cambridge Üniversitesi'nde kozmoloji üzerine doktora yapmaya gittiği o yıla kadar. 1963 yılı Hawking için hayatın tekilliğe ulaştığı yıldı. 21. doğum gününden kısa süre sonra kendisine ALS teşhisi konuldu. Doktorların teşhisi bir idam fermanı gibiydi. Motor nöronlar ölecek, kaslar eriyecek, nefes alma yetisi kaybolacak ve Stephen en fazla 2 yıl içinde ölecekti. 21 yaşındaki bir gencin zihni evrenin sınırlarını zorlamaya hazırlanırken vücudunun bir hapishaneye dönüşmesini izlemesi psikolojik bir yıkımdı. Hawking derin bir depresyona girdi. Klasik müzik dinleyerek odasına kapandı. Ancak bu karanlıktan onu iki şey çıkardı. Birincisi Jane Wilder ile olan aşkı, ikincisi ise teorik fiziğin büyüleyici derinliği. Öleceğimi biliyorsam neden bir şeyler başarmayayım düşüncesi onun hırsını kamçıladı. Hastalığı ilerlerken ve bastona ihtiyaç duyarken Hawking, akademik hayatta dünyadaki ilk büyük hamlesini yaptı. O dönemde ölen yıldızların içine çökerek birer kara delik oluşturabileceğini kanıtlamıştı. Hawking bu fikri tüm evrene uyguladı. Eğer yıldızlar çökebiliyorsa evrenin kendisi de geçmişe doğru gidildiğinde bir noktadan yani bir tekillikten başlamış olmalıydı. Penrose ile birlikte yayınladıkları tekillik teoremleri Hawking'in artık sadece hasta bir dahi değil, fiziğin yönünü değiştirecek bir otorite olduğunu dünyaya ilan etti. Artık bedeni koltuğa hapsolurken zihni zamanın başlangıcına yolculuk yapmaya hazırdı. 1970'lerin başı kara delik fiziğinin altın çağıydı. Ancak o dönemde kara delikler içine giren her şeyi sonsuza dek hapseden termodinamik açıdan ölü nesneler olarak görülüyordu. Stephen Hawking bu durağan tabloyu sarsacak olan o meşhur makalesini 1974 yılında Nature dergisinde yayımladığında bilim dünyası önce bir sessizliğe sonra da büyük bir tartışmaya gömüldü.
Her şey genç fizikçi Jacob Bekenstein'ın kara deliklerin bir entropiye sahip olması gerektiğini öne sürmesiyle başladı. Hawking başlangıçta bu fikre şiddetle karşı çıktı. Çünkü bir şeyin entropisi varsa bir sıcaklığı olmalıydı ve sıcaklığı olan her şey radyasyon yaymalıydı. Ancak kara delikler doğası gereği hiçbir şeyin dışarı çıkmasına izin vermezdi. Hawking, Bekenstein'ın hatalı olduğunu kanıtlamak için denklemlerine kuantum mekaniğini dahil etti. Ancak sonuç beklediğinin tam tersiydi. Kuantum alan teorisine göre boş uzay aslında boş değildi. Sürekli oluşup birbirini yok eden sanal parçacık çiftleriyle doluydu. Hawking, bir kara deliğin olay ufku civarında bu parçacıklardan birinin içeri düşerken diğerinin dışarı kaçabileceğini fark etti. Dışarıdan bakan bir gözlemci için bu, kara deliğin parçacık yayması anlamına geliyordu. Bu keşif, bugün fiziğin en zarif denklemlerinden biri olan Hawking radyasyonu ve Bekenstein-Hawking entropisiyle sonuçlandı. Bu denklemde A, kara deliğin olay ufkunun yüzey alanıdır. Hawking, bir kara deliğin entropisinin hacmiyle değil, yüzey alanıyla orantılı olduğunu kanıtlayarak holografik ilkenin de temellerini atmış oldu. Ancak bu muazzam keşif beraberinde karanlık bir soruyu getirdi. Bilgi paradoksu. Kuantum mekaniğinin en temel yasalarından biri olan tekillik ilkesine göre evrendeki bilgi asla yok edilemezdi. Eğer bir ansiklopediyi yakarsanız o ansiklopedideki bilgi duman ve küle dönüşür. Ancak teorik olarak o küllerden bilgi geri kazanılabilir. Fakat Hawking, kara delik buharlaşıp tamamen yok olduğunda içindeki bilginin de evrenden tamamen silindiğini iddia ediyordu. Bu, kuantum fiziğinin temellerine indirilmiş bir balyoz gibiydi. Eğer Hawking haklıysa modern fiziğin yarısı çökecekti. Bu durum Hawking'in sadece bir deha değil, aynı zamanda fizik dünyasını kaosa sürükleyen bir figür haline gelmesine neden oldu. Hawking'in bu radikal iddiası bilim dünyasını ikiye böldü. Bir tarafta Hawking'in matematiksel kesinliği, diğer tarafta kuantum fiziğinin koruyucuları olan Leonard Susskind ve Gerhard Hopf vardı. Susskind, Hawking'in bu iddiasına karşı duyduğu öfkeyi ve ardından gelen bilimsel mücadeleyi The Black Hole War yani Kara Delik Savaşı adlı kitabında detaylandıracaktı. Bu savaş sadece akademik bir tartışma değildi. Hawking'in bilimsel egosu ile temel fizik yasaları arasındaki bir güç gösterisiydi. Hawking yıllarca geri adım atmadı. 2004 yılına gelindiğinde Dublin'deki bir konferansta Hawking tüm dünyanın gözü önünde yanıldığını kabul etti. Bilginin kara deliklerden kaybolmadığını, bir şekilde dışarı sızdığını onayladı. Bu geri adım onun büyüklüğünün bir göstergesi miydi yoksa 30 yıl boyunca fiziği yanlış bir yöne sürüklediğinin itirafı mı? Hawking gibi devasa bir zihnin matematiksel bir sonucu olan körü körüne inancı bilimin ilerlemesini durdurabilir miydi? Peki bu devasa zihin nasıl sessizliğe mahkum oldu? 1985 yılına geri dönelim. 1985 yılında yani 43 yaşında Cenevre'deki CERN ziyareti sırasında yakalandığı ağır bir zatüre onu yaşam destek ünitesine mahkum etti. Doktorlar umudu kesip fişin çekilmesini önerdiğinde eşi Jane Hawking'in kararlılığı onu hayata döndürdü. Fakat kurtuluşun ağır bir bedeli vardı. Yapılan trakeostomi ameliyatı ses tellerini tamamen devre dışı bırakmış ve onu sonsuza dek sessizliğe gömmüştü. İşte tam bu noktada bilim ve teknoloji ona yeni bir vücut verdi. Geliştirilen özel bir bilgisayar sistemi sayesinde Hawking, gözlüğüne monte edilmiş kızılötesi bir sensör aracılığıyla yanındaki tek bir kasın titremesini kullanarak ekrandaki imleci kontrol etmeye başladı. Kullandığı yazılım yaklaşık 2600 kelimelik bir kelime haznesine sahipti. Bu sayı kulağa az gelebilir. Ancak dil bilimsel bir perspektifle bakıldığında ortalama bir insanın günlük yaşantısında aktif olarak yaklaşık 2500 kelime kullandığı gerçeğiyle birleştiğinde Hawking aslında sentetik sesiyle normal bir insanın iletişim kapasitesini tam anlamıyla yakalamıştı. O, binlerce kelimeyle dolu o devasa zihnini yanındaki küçük bir kıpırtıyla dijital bir sese dönüştürüyor ve dünyayı bu kısıtlı ama etkili sözlerle sarsmaya devam ediyordu. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Hawking sadece fizik camiasının tanıdığı bir isim olmaktan çıkıp tarihin en ikonik figürlerinden biri haline gelmeye başladı. Bu dönüşümün merkezinde 1988 yılında yayımlanan Zamanın Kısa Tarihi kitabı yer alıyordu.
Hawking bu kitabı yazdığında karmaşık kozmolojik kavramları halka anlatmaya amaçlıyordu. Ancak kitabın başarısı içeriğinden ziyade Hawking'in trajik hayat hikayesi ile evrenin görkemi arasındaki o büyüleyici zıtlıktı. Hawking'in popülerliğini zirveye taşıyan ama aynı zamanda en çok tepki çeken dönemi teolojik ve felsefi açıklamalarıydı. M teorisi ve kuantum mekaniği ışığında evrenin var olması için bir yaratıcıya sahip olmadığını, yerçekimi gibi yasalar olduğu sürece evrenin hiçlikten kendi kendini yaratabileceğini savundu. Bu noktada kullandığı felsefe öldü ifadesi bilim camiasında büyük bir tartışma başlattı. Hawking, The Simpsons, Star Trek, The Big Bang Theory gibi yapımlarda bizzat rol alarak popüler kültürün içine sızdı. Bu durum bilimin sevilmesi için harika bir fırsattı. Ancak bir tehlikeyi de barındırıyordu. Hawking ne söylerse söylesin doğruluğu sorgulanmadan mutlak bilimsel gerçek olarak kabul edilmeye başlandı. Belgeselimizin bu son bölümünde Hawking'in dehasının ve şöhretinin tarihin en karanlık suç ağlarından birinin gölgesine nasıl düştüğünü inceleyeceğiz. Ocak 2006'da Jeffrey Epstein'ın sahip olduğu Little Saint James adasında düzenlenen Yerçekiminin Doğası konferansında Hawking de bulunuyordu. Hawking'in adada çekilen fotoğrafları o dönemde sadece zengin bir hayırseverin bilime desteği olarak görülmüştü. Ancak yıllar sonra Epstein'ın bir fuhuş ticareti ağı yürüttüğü ortaya çıktığında bu fotoğraflar bambaşka bir anlam kazandı. Ocak 2024'te mühürleri kaldırılan mahkeme belgelerinde Epstein ile Ghislaine Maxwell arasındaki e-postalarda Hawking hakkındaki iddiaları çürütecek kişilere ödül verilmesinden bahsedilir. Belgeler Hawking'in bir suç işlediğini değil, Epstein'ın Hawking ismini temiz tutmak için çaba sarf ettiğini göstermektedir. Ancak bir bilim insanının böylesine karanlık bir fikrin koruması altında olması, bilimin prestij uğruna neleri görmezden geldiği sorusunu sormamıza neden oluyor. Epstein, bilim dünyasındaki dahileri adeta birer akademik zırh olarak kullanmıştır. Bir fizikçi veya öğretmen olarak Hawking'i anlatırken artık sadece kara deliklerden bahsetmeyiz. O, her yönüyle insani bir figürdür. Hırsları, hataları ve içine düştüğü etik gri bölgelerle. Hawking, evrenin en karanlık noktalarını, kara delikleri aydınlatmıştı. Ancak yeryüzündeki karanlık noktaların içine çekilmekten o bile kurtulamadı. Stephen Hawking 14 Mart 2018'de Einstein'ın doğduğu gün aramızdan ayrıldı. Külleri Newton ve Darwin'in yanına Westminster Abbey'nin soğuk taşları altına gömüldü. Ama asıl mirası o taşların altında değil, olay ufkunun çok ötesinde saklı. Fakat bugün Hawking'i sadece denklemleriyle uğurlamıyoruz. Ne büyük bir ironidir ki ışığın bile kaçamadığı o devasa kütleleri açıklayan zihin, yeryüzünün en karanlık noktalarından biri olan Little Saint James adasının gölgesinden kaçamadı. Gökyüzüne baktığında galaksilerin çarpışmasını gören o gözler, o adada neyi gördü? Ya da neyi görmemeyi seçti? Hawking bize şunu öğretti: bilgi tek başına bir kurtarıcı değildir. En parlak zihinler bile eğer ahlaki bir pusuladan yoksunsa kendi yarattıkları o karanlık olay ufkunda kaybolabilirler.